Herkese merhabalar. Pelin'in İlmek Evi kanalına hoş geldiniz. Çantamın ayrıntılarına geçmeden önce sizden ricam olacak. Emeğimizin karşılığı olarak kanalıma abone olur, videomu beğenir, yorum atarsanız çok sevinirim. Bu arada zili aktiflerseniz videoyu yüklediğim anda haberdar olabilirsiniz. Hemen şimdi çantamın malzeme bilgisine geçeyim. Siyah çantamda şöyle de yakından göstereyim. Pıtırcık model kullandık. Siyah çantamda polyester ip, yeşil çantamda pamuk makrome ip kullandım. Bunu başladığım zincir sayısı 43. Bundaki ise 63. Bilginiz olsun. Bu bir tık daha ince bir ip olduğu için. Hemen malzeme bilgisine geçecek olursak. Yeşil çantamda pamuk makrome ip kullandım. Dediğim gibi %70'i pamuk, %30'u polyester bir ip. 3,5 milimlik bir tığ kullandım. Ağırlığı 250 gram, 250 metre olan 2 milim kalınlığında bir ip. Ortalama 1,5 yumak kullandım. Siyah polyester ipimde ise hemen bakıyorum. 100 gram, 160 metre uzunluğunda olan 1,5 milim kalınlığında bir ip. Bunda da 3 milimlik tığ kullandım. Onun dışında ortalama 3,5 adet ipim gitti. Bana soracak olursanız makrome mi, pamuk makrome mi, polyester mi derseniz ben polyester ipteki duruşunu çantamızın daha çok beğendim. Tam bir kalıp edasında. Şimdiden yapacak olan herkesin eline emeğine sağlık. Evet, hemen öncesine şöyle göstereyim. 2 parçadan oluşuyor çantamız. Ben bir parçasını bitirdim bu şekilde. Şöyle göstereyim. Hemen şimdi ikinci parçanın yapımına birlikte başlayalım. Hemen ipimizi açalım. Karışmış ipimizde. 43 zincirle başlayacağız. Bilginiz olsun. Hemen şöyle bismillah diyerek başlıyoruz. Evet. Bir adet bağlama zincirimi çekiyorum. Ve üzerine 43 adet zincirimi yerleştiriyorum. Evet, 43 adet zincirimi çektikten sonra bakın şu ilmeğimin bulunduğu son zincirim. Buna değil. Hemen şu bir yanındakine batarak bir adet sık iğne yapıyorum. Sık iğneyi nasıl yapıyorduk? Hemen bakın yan ilmeğe geçiyorum. Batışımı yaptım. Başımı dolamadım. 2 ilmeğim var. İkisini birden çekiyorum. Şimdi bütün ilmeklerime birer adet sık iğnemi sıramın sonuna kadar yerleştireceğim. Bu şekilde. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Hemen son ilmeğime de sık iğnemi yapıyorum. Şimdi sıramızı bitirdik. Bir adet zincir çekip hemen arkasını çeviriyoruz. Bakın burada hemen şöyle göstereyim. Şu alana, bu alana batarak ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Bir adet sık iğnemizi yaptıktan sonra başımızı doluyoruz. Hemen yanındaki noktaya 3 adet de çektiğimiz üçlü trabzanımızı yerleştiriyoruz. Bakın bir zincir çektim, bir adet sık iğnemi yaptım. Yanındaki noktaya 3 kere de çektiğim bir adet üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi hemen diğer yanındaki noktaya bir adet sık iğnemi yapıyorum. Ve ilk motifimi gördüğünüz gibi yerleştirmiş oldum. Başımı doluyorum. Hemen yan noktaya üçlü trabzan, yanındaki noktaya sık iğne. Başımı doluyorum. Bir adet üçlü trabzanımı yapıyorum. Yanındaki noktaya sık iğne. Şöyle göstereyim, bakın. Şöyle yandan bakın çıkıntılarım oluşmaya başladı. Bu sırada bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir adet üçlü trabzan, bir adet sık iğne, bir adet üçlü trabzan, bir adet sık iğne.
Bu şekilde yaparak sıramızın sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Hemen şöyle bir adet üçlü trabzanımı yaptım. En son ilmeğime de bir adet sık iğnemi yapıyorum ve bir adet zincirimi çekip üst sıraya çekiyorum. Şimdi şurada toplamda bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 adet pıtırcığım oldu. Pıtırcık diyelim biz bunlara. Bakın yandan gördüğünde şöyle eğdiğimde şöyle kabarmaları görüyorsunuz. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Bir üst sırada ve bundan sonraki sırada, yani totalde 2 sırada artırma yapacağız. Öncesinde hemen bir üst sıranın dizaynını gidelim. Şimdi bakın. Şurada görmüş olduğunuz alana şöyle yaklaştırayım hatta. İlk önce batışımız burada olacak. Bir üst sıraya çıkmak için bir zincirinizi çektikten sonra hemen ilk sık iğnenizi bu alana yapıyorsunuz. Bu sırayı bu arada komple sık iğne olarak gideceğiz. Daha sonra bakın hemen şu pıtırcığın üzerinde bakın ilmeğimiz var. Ama arkada kalıyor pıtırcık yaptığımız için. Gördünüz mü bakın şuralar. Şimdi ilk pıtırcığımın üstündeki hemen yanındakine tekabül ediyor zaten. Buraya bir adet sık iğnemi yapıyorum. Şimdi hemen arada iki pıtırcığın arasındaki boşluğu görüyorsunuz. Bakın yine iki ilmeğimi göstereyim. Buradan tığımı yerleştirerek diğer sık iğnemi yapıyorum. Şimdi yine bakın pıtırcığımı eğdim. Bakın şu pıtırcığım üzerinde hemen ilmeği var. Bir adet sık iğnemi yaptım. İki pıtırcığımın arasındaki ilmeğime yine pıtırcık tepesine. İlk sırayı yapın, zaten eliniz alıştığında nereye yapacaktım diye sorgulamayacaksınız. Aslında mantıken baktığınızda bütün ilmeklere, yani sırasıyla şu ilmeklere batmış oluyorsunuz. Biri pıtırcığın tepesinde kalıyor, biri iki pıtırcığın arasında kalıyor. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Bu sıranın sonuna kadar bu şekilde sık iğne yaparak devam edelim. Tekrar göstereyim, bakın pıtırcığın tepesine, bakın pıtırcığım hemen tepe noktası, sonra iki pıtırcığımın arasındaki sıradaki ilmek. Evet, şimdi sıramızın sonuna kadar sık iğne şeklinde ilerleyelim. Evet, sıramızın sonuna kadar geldim. Hemen son ilmeğimin tepesine batıyorum ve bir adet sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekip tersini çeviriyorum. Şimdi hemen bu noktada bakın görmüş olduğunuz gibi şu noktaya ilk sık iğnemizi yapacağız. Bu sırada artırma yapacağım için normalde arkada ne yapıyorduk? Buraya bir adet sık iğne, şuraya hemen üçlü trabzan yapıyorduk. Bu sırada artırma yapacağım için şu noktaya 2 adet sık iğne yapacağız. Hemen batıyorum. Birinciyi yaptım. Aynı noktayı tekrar batarak ikinciyi yapıp artırmamı yaptım. Başımı doladım. Hemen yandaki noktaya batarak bir adet üçlü trabzanımı yapıyorum. Yan noktaya batarak sık iğnem. Başımı doladım. Hemen yandaki noktaya bir adet üçlü trabzanımı yapıyorum. Yan noktaya bir adet sık iğne. Bu şekilde sıramızın sonunda bir ilmek kalana kadar sırasıyla bir adet üçlü trabzan, bir adet sık iğne yaparak devam edelim. Evet, bakın üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi son ilmeğime batarak buraya 2 adet sık iğnemi yerleştiriyorum. Yani başta ve sonda ilk ve son ilmeklere ikişer adet sık iğne yaparak 43 ile başladığım zincir sayısını 47'ye çıkarmış oluyorum. Şimdi bir zincir çektim ve bir üst noktaya geçtim. Hemen bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki alana batarak sık iğnemi başlatıyorum. Hemen yandaki noktaya, bu sıra komple sık iğne olacak. Şunu da hemen söyleyeyim. Ön sırada yapacağınız işlem sadece sık iğne. Arka sırada yapacağımız işlem motif koyma. Şimdi bu sırada sık iğnelerimize bir alt sırada olduğu gibi devam ediyoruz.
İki sık iğnemi yerleştirdikten sonra motifimin üzerine denk geliyorum. Bakın pıtırcığımın üzerindeki ilmeğe batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. İki pıtırcığın arasına, pıtırcığımın üzerine, pıtırcığımın arasına. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Sıramızın sonunda görmüş olduğunuz gibi 2 ilmeğim kaldı. Hemen ilk sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra son ilmeğime tekrar sık iğnemi yapıyorum. Bu sıra komple sık iğne demiştik zaten. Şimdi bir zincir yapıp bu sırada son artırmamı yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi ilk ilmeğime 2 adet sık iğne yapacağım aynı noktaya. Bir, aynı noktaya ikinci sık iğne. Şimdi başımı doladım, yandaki ilmeğe bir adet üçlü trabzanımı yapıyorum. Yanına bir adet sık iğne, başımı doluyorum, yan noktaya bir adet üçlü trabzan, yanına bir adet sık iğne. Sıramızın sonuna kadar, daha doğrusu son bir ilmek kalana kadar bu şekilde bir adet üçlü trabzan, bir adet sık iğne şeklinde ilerleyelim. Son üçlü trabzanımı yaptım. Son ilmeğime batarak buraya 2 adet aynı noktaya sık iğnemi yaparak 47 olan zincir sayımı 51'e çıkarmış oluyorum ve artırma sıram bitiyor. Artık dümdüz motif koyarak devam edeceğiz. Hemen önünü çevirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi şu alandan başlayarak her noktaya sık iğne yapacağım. 2 tane artırma sırama yapmış oldum ve artık artırma işlemi tamamen bitti. Şimdi hemen pıtırcığımın üstüne 2 pıtırcık arası, pıtırcık üzerine 2 pıtırcık arası. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar bütün ilmek tepelerine sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Son ilmeklerimin de sık iğnelerini yapıyorum. Bir zincir çekerek üste geçiyorum. Hemen şuradan göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi göstermiş olduğum yerde sık iğnemi yaparak üst sıramı başlatıyorum. Sık iğnemi yaptıktan sonra başımı doluyorum. Bir yana hemen üçlü trabzanımı yapıyorum. Yanına sık iğne. Başımı doluyorum. Yan ilmeğe bir adet üçlü trabzan. Hemen yanına sık iğne. Başımı doluyorum. Bir adet üçlü trabzan. Yanına bir adet sık iğne. Evet, bu sıramızda yine bir adet sık iğne, bir adet üçlü trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Başlarken ne yaptık? Bir üst sıraya geçmek için bir zincirimizi çektik. Hemen ilk ilmeğimize sık iğnemizi yaptık. Yanındaki ilmeğe bir adet üçlü trabzan, sık iğne, trabzan, sık iğne, trabzan şeklinde bu sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Muhakkak sık iğne ile başlayıp sık iğne ile bitecek sıramız. Bilginiz olsun. Arka yüzde bunu sakın atlamayın, yoksa kayma olur fıstıklarınızda, pıtırcıklarınızda diyelim. Ön sırada da yine bütün ilmek tepelerinin sıra boyunca sadece sık iğne yapıyorsunuz. Umarım anlatamadığım bir nokta olmamıştır. Şimdi bunu kaç sıra yükselteceksiniz? Hemen ona bakalım. Şimdi burada benim bitirmiş olduğum alan var. Hemen şu ilk başladığım sıradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra. Tekrar sayayım, garanti olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra. İlk yaptığım pıtırcık da dahil olmak üzere, yani şu an kaç tane yaptık biz? 1, 2, 3 tane yaptık. Şu an 4. sıranın yapımına başladık. Totalde birden başlayarak 16 sıra olacak şekilde, 16 pıtırcık üst üste gelecek şekilde örgümüze devam edelim. Dediğim gibi arka yüzde sık iğne trabzan, sık iğne trabzan, ön yüzde sadece sık iğne. Zaten alt sıralarda göstermiştim. Artırma falan işlemimiz bitti zaten. 16 sıra oluncaya kadar örelim. Daha sonra askıların yapımına geçelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben 16 sırayı tamamladım. Hemen şöyle sayalım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıramı tamamladım. 16 sırayı yaptıktan sonra bakın şu önden tek sıra halinde sık iğnemi yaptım. Şimdi hemen arkasını, yani örgümün ters yüzünü çeviriyorum. Şimdi burada askı kısmını çalışacağımız için kesme işlemi yapacağız. Kesme işlemini yaparken nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle bakın göstereyim. Fıstıklarımızı yine sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fıstık sağ tarafta kalacak şekilde 10. ve 9'uncunun 9 ve 10'un arasına hemen orta noktasına işaretleyicimi yerleştirdim. Bakın tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu 10. fıstığım 10, 9 ve 10'un arasına işaretleyicimi yerleştirdim. Hemen burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine bakın 10'dan bir önceki, yani 9'da bitirmiş oluyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Yani sağda ve sol tarafta 9 fıstık kalacak şekilde iki işaretleyicimi taktım. Elinizde işaretleyici yoksa tel tokayı da geçirebilirsiniz. Varsa elinizde tabii. Şimdi hemen arkasını çeviriyorum ve örmeye başlıyorum. Hemen ilk kutucuğuma sık iğnemi yapıyorum. Başımı doluyorum. Ve üçlü trabzanımı yerleştiriyorum. Yan kutucuğa sık iğnemi. Şu an bakın bir fıstığımı yapmış oldum. Tekrardan başımı doladım. İki, başımı doluyorum. Üçüncü fıstık. Dört. Beş. 6, 7, 8. fıstığımı yaptım. Şimdi son fıstığımı yapıyorum. Üçlü trabzanımı yaptıktan sonra işaretleyicimin olduğu yere fıstığımı tamamladım. Şimdi hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. Şu işaretleyicimin olduğu noktaya kadar sadece sık iğne yapıyorum. Evet. 9 tane fıstığımı yaptıktan sonra işaretleyicimin olduğu yere kadar sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın işaretleyicimin olduğu alandayım. Hemen onu çıkarıyorum. İlk sık iğnemi yapıp başımı doluyorum. Hemen ilk fıstığımı yerleştiriyorum. Şimdi yine sıramın sonuna kadar bir sık iğne, bir fıstık şeklinde ilerleyeceğiz. Evet, sıramın sonuna kadar geldim.
Son sık iğnemi de yapıyorum. Bir zincir çekip örgümün ön yüzüne geçiyorum. Şimdi hemen ön yüzüne ne yapıyorduk? Sık iğnelerle devam ediyorduk. Bakalım. Evet, son fıstığımıza yaklaştık. Bakın. Şu anda şurada son bir fıstığım var. Hemen onun tepe noktasına batıyorum. Fıstığımın üzerindeki ilmeğe batarak fıstığıma ait olan sık iğneyi yapmış oluyorum. Hemen bitirmek için bir yanındaki ilmeğe de sık iğnemi yaparak 9 tane olan fıstığımın üst sırasında bulunan sık iğne hizamı bitirmiş oluyorum. En son ne yaptık? 9. fıstığımızın üstündeki ilmeğe battık ve hemen sonrasında solundaki kapatma amaçlı olan sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir zincir çekip arkasını çeviriyoruz. Şimdi burada hemen şöyle göstereyim. Kesme işlemine başlayacağız. Askı işlemimiz için bakın şurada hep şu noktadan başlıyorduk ya, sıra başlarında şu alt kısımlardan bahsediyorum. Şimdi burada birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye sık iğne yaparak örgümüzü başlatıyoruz. Burada bakın şöyle verev şekilde gitmiş olacak. Bu askımızın şu hizasını kazandırmak amaçlı yapıyoruz. Şurada göstereyim. Şimdi sık iğnemizi yaptıktan sonra başımızı doluyoruz. Yine bir adet fıstık, bir adet sık iğne şeklinde ilerliyoruz. Evet, son sık iğnemizi yaparak bir zincirimizi çekip ön kısmı çeviriyoruz. Bakın ilk başlarken 9 tane fıstığımızla başlamıştık. Artık burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet fıstığımız kaldı. Şimdi örgümüzün ön yüzünde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, şu an 8. fıstığımın üzerine geldim. Hemen onun üzerindeki ilmeğe batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum ve hemen bir sonraki ilmeğe batarak 8. fıstığımın sırasındaki kapanış işlemini yapmış oluyorum. Şu an bu sıramız da bitti. Bir zincir çekip arkaya çeviriyorum. Arka kısımlarda kesme işlemini yapıyorduk. 1, 2, 3.'ye sık iğnemi batarak sıramı başlatıyorum. Yine bir fıstık, bir sık iğne şeklinde örgümü ilerletiyorum.
son kez kesme işlemini tekrar göstereceğim bu sırada. Ondan sonra kalanını kendiniz yaptığınızda bitiş noktasında tekrar bir görüşeceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet fıstığım kalmış oldu. Bir zincir çektim örgümün düz yüzünde. Sık iğnelerimle ilerliyordum. Evet, şimdi 7. fıstığımın üzerine geldim. Bakın şu son 7. fıstığım. Hemen tepe noktasına batıyorum. Fıstığıma ait olan ilmeği aldım. Hemen solundaki ilmeğe batıyorum ve fıstığımın kapanış ilmeğini almış oluyorum. Bir zincir çekiyorum, arkasını çeviriyorum. 1, 2, 3. deliğe batarak yine kesme işlemimi yapmış oluyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi örgümüz bu şekilde gitgide kısalacak. Şimdi burada 2 adet fıstık kalana kadar benim bu 3 sırada yapmış olduğum işlemlerin aynısını yapalım. 2 fıstık kaldığında tekrar görüşelim. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi benim son 2 fıstığım kaldı. Bir zincirimi çektim, arka yüzünü çeviriyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Hemen fıstığımı yerleştirip son sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekip ön yüze geçiyorum. Artık fıstık sayım 1'e düştü. Şimdi hemen ilk ilmeğime batıyorum. Birinci sık iğnem, fıstık üzerindeki ikinci sık iğnem, fıstık sonundaki 3. sık iğnemi yapıyorum. Bakın artık daha belirgin görebilirsiniz. 1 adet fıstığım var. Bu 1 adet fıstıktan 6 adet üst üste yapacağız. Şimdi bir zincirimi çekip arkayı çeviriyorum. İlk hemen ilmeğime batıyorum, sık iğnemi, başımı doladım, fıstığımı yerleştiriyorum, sık iğnemi yapıyorum, bir zincir öne geçtim, 3 adet sık iğnemi yapıyorum, 1-2 adet fıstığımı yapmış oldum. Bir zincir arkaya geçtim, ilk sık iğnem, fıstığım, son sık iğnem, bir zincir, 3 sık iğnemi yerleştiriyorum. Bu şekilde toplamda 6 sıra yapacağız. Dediğim gibi benimki zaten bitmek üzere. O yüzden videoyu hiç kesmeyeceğim. Birlikte yapalım. Kaç adet olmuş? 1, 2, 3, 4, 5 adet şu anda yapmışım. Son fıstık sıramı yapıyorum. Ön yüze çeviriyorum. Sık iğne sıramı yapıyorum. Yine tekrar bir sayayım, garanti olsun. Simli ip olduğu için göz yanılması olabiliyor. Bakalım 2 fıstık. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet fıstığımızı yaptık. Hemen şuraya 2 adet zincir çekiyorum. Makasımı yanıma almamışım. Hemen şöyle ipimi koparıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi ilk sap kısmımızı bitirmiş olduk. Evet, şimdi diğer sap kısmımıza geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şurada üst sırada 9 adet fıstığımız ve sık iğne sıramız var. Şimdi burada direkt kesme işlemiyle başlayacağız. Burada arka cepheden kesmiştik. Burada ön cepheden keseceğiz. Solda kaldığı için. Şimdi bakın 8 ve 9. Şöyle göstereyim.
8. fıstığım, 9. fıstığım. Hemen ikisinin ortasına batıyorum. 8 ve 9'un ortasına batıyorum. İlk kesme işlemimi burada otomatikman yapmış olacağım. Şöyle bir tur ipimi çeviriyorum ve bir zincirimi çekiyorum. Hemen bakın fıstığımın tepesine batarak sık iğne sıramı başlatıyorum. İpimi de bu arada arkadan yürütüyorum. Yani bir sap kısmında arkadan kesme yapmış olduk. Bir sap kısmında da önden kesme işlemi yapıyoruz. Kafanız karışmasın. İkisi de çok basit zaten. Hemen anlatacağım elimden geldiği kadarıyla. Şimdi sıramın sonuna kadar geleyim. Evet. Ön kısımdaki sık iğne sıramı bitirdim. Hemen bir zincir çekip arkaya geçiyorum. Şöyle biraz çekelim. Hemen ilk noktama sık iğnemi yapıyorum. Fıstığımı yapıyorum. Son fıstığımı yerleştiriyorum ve sık iğne ile o bir adet zincir çekmiştik ya, onun tepe noktasına batarak sık iğnemi yaparak kapatıyorum. Bir zincir çektim. Hemen ön yüzünü çevirelim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 adet fıstığımı tamamlamış oldum. Şimdi bir adet zincirimizi çektikten sonra dediğim gibi bu kol kısmını önden keseceğiz. O yüzden şu son iki fıstığımı görüyorsunuz. 7. ve 8. fıstığım. Hemen şöyle orta noktasına batıyorum. 7 ve 8'in arasına batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındaki fıstığımın tepesine sık iğnemi yapıyorum. Ön sırada yapmış olduğumuz sık iğne sırasını hiç bozmadan şu anda devam ettiriyorum aslında. Tek fark başlarken iki fıstık ortasına yapıyorum ki yine verev görüntüyü kazanabilelim. Ben şöyle göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi verev görüntüyü elde ettik. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen arka kısımda yapmam gereken bir sık iğne, bir fıstık uygulamasıyla devam ediyorum. Şu an 5. fıstığımı yapıyorum. Bu sırada 7 adet fıstığımız olacak. 6. fıstığımı kapattım. Ve 7. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Hemen örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Yine son iki fıstığımın, bakın şöyle 1 2 son iki fıstığımın orta noktasına batarak kesme işlemini başlatıyorum ve hemen sondan bir önceki fıstığımın tepesine sık iğnemi yaparak yine sık iğne sıramla devam ediyorum. Umarım anlaşılır anlatabilmişimdir bu sapı da.
bundan sonraki sıraları göstermeyeceğim. Arkada yine fıstık sırasını yapıyorsunuz. Ön sıralarda son 2 fıstığın orta noktasına batarak kesme işlemini başlatmış oluyorsunuz. Hemen ben yine şu sıramın sonuna kadar geldim. Bir zincir çekip arka yüzüne geçtim. Şimdi diğer sap kısmımızda olduğu gibi bakın. Geri kalan işlemler zaten diğer tarafta gösterdiğimle aynı. Burada son bir fıstık kalana kadar devam edeceksiniz. Bir fıstık kaldığında 3, 4, 5, 6 adet fıstık yapmıştık. 6 adet fıstığımızı yapıp ipi koparmadan buluşalım. Evet, ben şimdi 6 adet fıstık sıramı bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi şu sap kısmında fıstık sıramızdan sonra bir sırada ön kısımda sık iğne sırası yapmıştık ya, bunda yapmıyoruz. Bu sap kısmında yapmıyoruz. En son fıstık sırasını yapıyoruz. Ön yüzüne geldiğimizde sık iğne sırasını yapmıyoruz. Şimdi birleştirme esnasında bir sıra sık iğne gideceğimiz için burası zaten otomatikman dolmuş olacak ve eşit mesafede olacak. Şimdi şöyle göstereyim. Hemen bakın şu çantamız. Diğer sap kısmımızda çeviriyorum. Bakın şöyle kapattığımız zaman ön yüzü içeride kalıyor. Ters kısmı bize bakacak şekilde kalıyor. Hemen şöyle diğer sap kısmındaki ilk sık iğne sırama batıyorum. Şu ipi de arkadan yürütelim. Şurada bir sıkılaştırıyorum ve bir sık iğnemi yapıyorum. Evet. Şimdi hemen ikinci sık iğne kısmıma batıyorum. Yine arka sapında da ikinci sık iğne kısmına batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi son üçüncü sık iğne kısmıma batarak sap kısmımı birleştirmiş oluyorum. Şimdi birleştirdikten sonra artık şöyle önünü açabilirim. Şu an ön yüzündeyiz. Şimdi hemen şöyle batacağımız noktaları göstereyim. Sık iğne ile ilerleyeceğiz. Bakın nerelere batacağınızı göstereyim. İlk önce hemen şurada kendini belli ediyor zaten. İlk boşluğum var. Daha sonra yanına, 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 bu şekilde sıra boyunca sık iğnemizi yapacağız. Hemen ben başlıyorum. Bir zincir bir çekiyorum. Bakın ilk boşluğuma batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Hemen onun yanındaki boşluğuma, hemen yanında, zaten boşluklar kendini belli ediyor. Şöyle çekiştirdiğiniz zaman bakın şöyle boşlukları görebilirsiniz. Bir fıstık sırasındaki boşluk olmuş oluyor bu aslında. Bir de sık iğne sırasındaki boşluk. Şu an mesela bakın fıstık sıramdaki boşluğa batıyorum. Şimdi de sık iğne sıramdaki boşluğa batıyorum. Şöyle. Bu sıra boyunca sık iğne şeklinde ilerleyeceğiz. Atlama yapmayın. Dikkat edin, yoksa kasabilir örgünüz. Hatta kasabilir değil, kasar direkt. O zaman da kötü bir görüntü elde edersiniz. Bakın yan kısma geldim bile. Şöyle hatta çevirelim. Yine bu yan kısımda da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Bir fıstık sıramızdaki boşluğa, bir sık iğne sıramızdaki boşluğa, fıstık, sık iğne, fıstık, sık iğne. Bu şekilde köşe noktamıza kadar gelelim. Evet, son köşe noktamdaki sık iğne sıramdaki ilmeğe batıyorum.
ve kenar kısımdaki son sık iğnemi yapmış oluyorum. Şimdi bu aşamada kenar kısımdaki son ilmeği yaptıktan sonra bakın hemen takip eden alanda aslında bir fıstığımız var. Şimdi burada yapmamız gereken işlem normal şartlarda şuraya batarız. Ama burada verev şekli, daha doğrusu yuvarlak hat kazanmak için bir fıstık tepesine bir arasına, bir fıstık tepesine bir arasına, tepe ara şeklinde ilerleyeceğiz. Bakın şimdi şurada ilk fıstığım var. Hemen şurası fıstığımın tepe noktası. Hemen oraya batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bakın iki fıstığımın arasındaki boşluğa batıyorum. Sık iğnemi devam ettiriyorum. Fıstığıma geldim. Tepe noktasına batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Fıstık aramdaki noktaya batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yani bir fıstık tepesine bir ara noktaya. Bu şekilde alt sıramızda ilerletiyoruz. Bakın şöyle bir görüntü elde edeceksiniz. Bir tepe, bir ara. Evet, son fıstığımın tepe noktasına batıyorum. Ve hemen şurayı göstereyim size. Bakın şu an son fıstığımın tepe noktasına şöyle uzaklaştırayım. Battım. Hemen onu takip eden bakın çaprazında ilk ilmeğim başlıyor. Şuraya. Hemen buraya batarak köşemi döndürmüş oluyorum. Yine bir fıstık sırasına, bir sık iğne sırasına batarak diğer tarafta olduğu gibi sık iğne sıramızı devam ettiriyoruz. Şimdi bu tarafta nasıl geldiysek burada da aynı şekilde sık iğne sıramızı devam ettiriyoruz ve şu birleştirdiğimiz alana kadar geliyoruz. Burada ipimizi kopartmadan bekliyoruz. Evet, ben sık iğnemi de yaptım. İlk burada birleştirmeyi yaparken çekmiş olduğumuz bir zincirin tepesine batıyorum ve kaydırma işlemini yapıyorum. Şimdi burada tekrar bir zincir çekiyorum ve bekletiyorum. Şimdi bakın örgümün düz yüzünü koyuyorum masamın üzerine. Şunu biraz şöyle uzatalım. Bundan dediğim gibi iki parça yapacaktık. Hemen diğerini de ters yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Hemen şurada bir belirteçlerimi takacağım. Bakın köşe noktası zaten kendini belli ediyor. Şurası. Hemen şunu da göstereyim. Bunda da şurası. Buralara belirteçlerimi takacağım. Hemen diğer köşe noktama da şöyle baktığım zaman şurası, bunda da şurası. Evet, alt tarafın hizasını bu şekilde belli etmiş olduk. Şimdi hemen diğer tarafa geçelim. Şöyle düzeltelim. Bakın burada kesme işlemi yaptığımız sırayı görüyorsunuz. Belirteç takacağımız alan şu sık iğne sırasını takip ediyorsunuz. Hemen bakın şu ilmek. Şöyle göstereyim. Bakın sık iğne sıram, takip eden sık iğne çizgim burası. Buraya kadar geliyorum ve bitimindeki ilmeğime belirtecimi takıyorum. Aynı şekilde arka kısmını da belirtelim. Yine bakın sık iğne sıram, sık iğne sıramı takip eden sıra. Hemen şu ilmeğime ve diğer tığımı taktığım ilmeğe de belirtecimi takıyorum. Aynı şekilde karşı tarafınkini de belli edelim. Sık iğne sıram. Evet, doğru ilerliyorum. Şurası,
şu ilmek. Hemen ters yüzünü çeviriyorum. Burada da yine sık iğne sıramı takip ediyorum ve şu ilmekmiş. Hemen buraya takalım. Bunu da çekelim. Evet, şu anda 2 alt köşeye ve 2 yan tarafa taktım. Hemen şuradan ilmeğimi uzunca bırakmıştım. Onu bir kurtaralım. Evet, şimdi bakın şu sap kısmında ilmeğimi bize bırakmıştık. Hemen diğer sap kısmımı da görüyorsunuz. Şurada hatta bitiş ilmeği var. Bunu arkaya saklayarak yürüteceğiz. Şöyle göstereyim. Daha detaylı anlaşılsın. Bakın şu sık iğne çektiğimiz kenar. Burada da sık iğne çektiğimiz kenar var. Şöyle birleştireceğiz. Şimdi hemen ilmeğimi sıkılaştırıyorum. Hemen bunun da birleştirilmiş olan yerine şöyle ilk başlarken 2 ilmeği birden alıyorum. Bakın bunun da birleşim yeri. Şöyle ilmeğimi içerisinden kaydırıyorum ve birleştirmeye başlayacağım artık. Birleştirmemizi yaparken bakın şöyle göstereyim size. Şu dış kısımlardaki tek ilmekleri görüyorsunuz. Bakın şurada dış, şunlar iç deriz biz genelde, şunlara dış deriz. İkişer tane ilmek var ya burada, şuna değil şu dış kısmına, yine burada da bunlara değil bu dış kısımlara, şunlara batacağız. Hemen sırasıyla ilk ilmeğimin dış kanadına batıyorum. Burada da yine karşısına tekabül eden ilk ilmeğin dış kanadına batıyorum. İlmeğimi içerisinden geçirip kaydırmamı yapıyorum. Şimdi sıradaki ilmeğim, bunu aldım. Diğer sapımdaki ilmeği alıyorum. İlmeğimi içerisinden geçirip kaydırmamı yapıyorum. Sıradaki ilmeğim, yine karşısındakini alıyorum. İçerisinden geçirip kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi tek tek kaydırma yöntemi yaparak birleştirmeye devam edeceğim. Başladığım noktaya gelene kadar. Köşelerde vesaire hiçbir farklı işlem yok. Karşılıklı denk gelen tüm ilmeklere kaydırma yaparak birleştireceksiniz. O yüzden devamını gösterip sizi sıkmak istemiyorum. Birleştirildiğinde şöyle bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi başladığımız noktaya kadar gelelim. Evet, sonuna kadar geldim. Bakın görmüş olduğunuz gibi hemen şurada başlarken çekmiş olduğum bir zincirin tepe noktasına batıyorum ve yine kaydırmamı yapıyorum. Şimdi bir zincirimi çekip ipimi koparacağım. Artık şu iplerimi bir alttan bir üstten yürüterek saklayacağım. Ben şimdilik şöyle yapayım hızlıca. Birazdan temizlerim iplerimi. Evet, görüntüsü bu şekilde oldu. Bunun üzerine bir bez koyacağım. Düşük sıcaklıkta ütüsünü yapacağım. Ve içerisine artık yerleştirmelerimi yaptığımda formunu kazanmış olacak. Evet, ben kenar çerçevesini geçtikten sonra başladığım noktaya battım. Bir zincirimi çekmiş oldum ve ipimi kestim. İplerimi de sakladım, kötü bir görüntü olmasın diye temizledim yani. Şimdiden yapacak olan herkesin eline emeğine sağlık. Videomu beğenmeyi, yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.